Yakın zamanda yeni bir kanal açtım. Orada bilim ve teknoloji hikayeleri anlatıyorum. Belgesel tadında videolar. Açıklamada bağlantısını verdim. İnceleyebilirsiniz. Bu videoda anlatacağım sistemin çıktısı orada duruyor. Bu iş için daha başlamadan kendime orada bir sistem kurdum. Sebebi basit. Bilgi olmadan hikaye anlatılamaz. Bir belgeselde daha kurduğunuz ilk cümle bile bir kaynağa dayanmak zorunda. Dayanmıyorsa anlattığınız şey hikaye değil, tahmin olur. O yüzden bu iş kamerayı açıp da konuşmakla başlamıyor. Önce bir fikir bulunuyor, eleniyor, araştırılıyor, doğrulanıyor ve çoğu fikir bu yolun bir yerinde ölüp gidiyor. Sistemde konunun nasıl seçileceğinden bilginin nasıl doğrulanacağına kadar her adım yazılı. Bu videoda o sistemi size baştan sona göstermek istiyorum. Bir fikrin nereden geldiğini, hangi elemelerden geçtiğini, yapay zekanın hazırlamış olduğu raporu neden olduğu gibi kullanılamayacağını ve doğrulamanın gerçekten neye benzediğini adım adım anlatacağım. Bir şeyi baştan söyleyeyim. Bu yapı sadece belgesel için değil, araştırma gerektiren her işe uyarlanabilir. Bir sunum, bir makale, bir tez de olabilir. Çekim ve kurgu bu videoda yok. Onları ayrı bölümler olarak düşünüyorum. Fikir aramakla başlamıyor, bana geliyor. Gemini'nin Spark tarafında kurulmuş bir görev sistemim var. Her sabah çalışıyor, kanalımın konusuna uygun video fikirlerini üretiyor ve bunları bana e-posta olarak gönderiyor. Gelen e-postalar rastgele başlık listesi değil. Her fikir aynı kalıpta geliyor. Bu kurmuş olduğum görev sistemi benim yerime düşünmüyor. Sadece tarama yapıyor. Yani karar halen bende. Gelen fikirler bir havuz dosyasına düşüyor. İçinde onlarca fikir birikmiş durumda ve hiçbiri henüz araştırılmadı. Havuz 3 bölüme ayrılmış durumda. Güçlü fikirler ve elenenler. Elenen fikirleri silmiyorum. Sebebiyle birlikte yazıyorum. Çünkü aksi halde aynı fikir bir süre sonra tekrar karşıma çıkar. Bir fikri ciddiye almadan önce konu seçim motorundan geçiriyorum. Bu kuralları yazılı bir dosya. Çoğu fikir burada ölüp gidiyor ve bu bir kayıp değil. Bir videoyu çekmeden önce öldürmek, çektikten sonra izlenmediğini görmekten çok daha ucuz. Şimdi videonun en önemli kısmına geliyoruz. Çünkü bundan sonrasının tamamı buna dayanıyor. Bilgisayarımda bir klasör var. İçinde kanalımın bütün kuralları yazılı. Konu nasıl seçilir? Senaryo nasıl yazılır? Hangi görsel kullanılmaz? Kaynak nasıl gösterilir? Yayın sonrası ne yapılır? Ayrıca şablonlar ve yazılmış olan küçük araçlar. Bu klasörün özelliği şu. Kuralların çoğu bir hatadan doğdu. Bir şey yanlış gittiğinde onu konuşup geçmiyorum. Yapay zekanın onu oraya yazmasını istiyorum. O yüzden dosyaların içinde şu tarihte kullanıcı şunu söyledi diye başlayan maddeler var. Yani bu klasör bir kılavuz değil, biriken bir hafıza. Peki yapay zeka oraya nasıl gidiyor? Ana talimat dosyasında tek bir yönlendirme var. İş video işi ise önce şu klasöre bak. Ben her seferinde şu dosyayı oku demiyorum. Yapay zeka her seferinde aynı şeyi anlatmak yerine sadece bir kere nereye bakacağını yazıyorsun. Aradaki fark 3. videoda değil, 30. videoda ortaya çıkıyor. İsteğim çok kısa. Havuzdaki Eyfel Kulesi fikrini videoya dönüştürmek için araştırma promptunu hazırla. Bu cümle yeterli geliyor. Şimdi ekranda olan şeye dikkat edin. Bu satırları ben yazmadım. Sistem kendi kendine ne yaptığını gösteriyor. Önce ana indeks dosyasını okuyor. Sonra fikir havuzu klasörünü listeliyor. Sonra araştırma talimatı dosyasını açıyor. Yani bir konu için prompt yazmadan önce o konunun havuzda nasıl durduğuna ve bu kanalın araştırmayı nasıl yaptığına bakıyor. Çıkan prompt bir paragraf değil. 12 maddelik bir doğrulama listesi. Sözleşmede süre kaç yıldı? Sürenin sonunda yapıya ne olacağı yazılı olarak nasıl tanımlanmıştı? Sökme yükümlülüğü kimdeydi? Ve bir madde özellikle şunu soruyor. Kule sökülüp hurdaya satılacaktı ifadesi hangi yayının hangi cümlesine geçiyor? Kurumsal arşivde böyle bir ifade var mı? Yoksa sonradan üretilmiş popüler bir anlatı mı? Şuna dikkat edin. Bu cümle videonun kancasıydı. Sistem daha araştırmaya başlamadan kendi kancasından şüphelendi ve doğrulanacaklar listesine koydu. Şimdi biri diyecek ki araştırmayı bile yapay zekaya yaptırıyorsun. Evet, yaptırıyorum. Ama mesele bilgiyi kimin topladığı değil, kimin doğruladığı. Toplamak ucuz, doğrulamak ise pahalı. Bu videonun geri kalanı tamamen ikinci kısımla ilgili. Araştırmayı Claude ile değil, Google Gemini'nin Deep Research özelliğiyle yapıyorum. Sebebi basit. Maliyet. Aynı işi daha ucuza yaptırabiliyorsanız orada yaptırırsınız. Doğru araç en güçlü araç değil. İşi sürdürülebilir maliyetle yapan araçtır. Ama hazır Gemini'ye de gitmiyorum. Kendi kurduğum bir gem var. Adı video araştırma uzmanı. Talimatta şunlar yazılı. Tek kaynak bulunduysa iddiayı tek kaynak olarak işaretle. Kaynaklar çelişiyorsa çelişkiyi saklama. 2 versiyonu da yaz. Kendi çıkarımını tahmin diye etiketle. Yaygın ama doğrulanmayan şeyleri şüpheli veya efsane diye ayır. Deep Research önce bir plan gösteriyor. Prompt'ta benim için kritik olan maddeler var. Planda görünmüyorlarsa tekrar bunu düzeltmesini isteyebilirim. Sonra çalışıyor. Ekranda kaynakları tek tek gezdiğini görüyorsunuz. Bitince haber veriyor. Ve buradan çıkan şey bir video değil. Ham girdi.
Rapor bir belge olarak geliyor. Onu indirip videonun kendi klasörüne koyuyorum. Her videonun tek bir klasörü var. O videoya ait araştırma, senaryo, kaynaklar hep orada toplanıyor. Raporu açıp okuyorum. Ve şu cümle, sözleşme sökmeyi değil, yapının iyi durumda teslimini öngörüyordu. Burada durup şunu söylemem lazım. Bu rapor bir kaynak değil, bir yapay zekanın topladığı ham malzeme. Şu anda içinde doğru bilgi de var, tek kaynağa yaslanan bilgi de var. Kaynağı blok olan bilgi de var. Hiçbirini olduğu gibi kullanamam. Rapordaki her taşıyıcı iddia tek tek ele alınıyor ve 3 kutudan birine konuyor. Güvenli, en az 2 bağımsız kaynak var. Senaryoya girebilir. Dikkatli, doğru ama ifadesi hassas. Nasıl söyleneceği ayrıca yazılıyor. Çürük çıkanlardan birkaçı ekranda zaten görebilirsiniz. Antenin kurulum masrafını Eyfel'in karşıladığı 2 resmi kaynakta da yok. Toplamda 18 iddia kaynaklı olarak tabloda kaldı. 8 iddia çürük diye atıldı. Ama asıl olan şu, sözleşmenin tam metni bulundu ve okundu. O metinde sökme ile ilgili bir madde yok. Aslında tam tersi yazıyor. 20 yılın sonunda kule kullanıma elverişli, iyi durumda teslim edilecek. Yani videonun kancası yanlıştı. Sözleşmeye göre hurdaya satılacaktı cümlesi bir efsane. Yıkım tehdidi gerçekti. Ama kaynağı sözleşme değil, şehrin planıydı. Bu noktada 2 tane seçeneğiniz var. Ya kancayı korursunuz ve izleyiciye yanlış bilgi verirsiniz ya da kancayı değiştirirsiniz. Ben değiştirdim. Sonra senaryoyu ve bütün kaynakları Notebook eleme yüklüyorum. Notebook elem sadece verdiğiniz belgelerden konuşuyor. Yani senaryodaki her cümleyi kaynak dokümanlarla karşılaştırabiliyor. Senaryoda kaynaklarda karşılığı olmayan cümle var mı? Abartılmış ifade var mı? Ama burada bir tutarsızlık var. Notebook elem senaryonuz çok yüksek standartta dedi. Bu bir onay ve ben bu onayı teyit saymıyorum. Bir yapay zekanın başka bir yapay zekayı onaylaması aslında doğrulama değildir. Her ikisi de hata yapabilir. Ekranda gördüğünüz şey tam olarak bu. Notebook elemin çıktısı da denetleniyor ve 2 iddia özellikle işaretlendi. Birincisi saatin birleştirilmesiyle ilgili bilgi 2 sitede de birebir aynı cümleyle geçiyor. Bu 2 kaynak değil, tek köken demektir. Bağımsız ikinci kaynak çıkmazsa o cümle kesilecek. İkincisi, bir yapının yıkım yılında kaynaklar arasında çelişki var. Senaryoda kesin tarih verilmedi. Son adım bana ait ama burada bir yanlış anlaşılmayı baştan düzelteyim. Bu metindeki her cümleyi tek tek doğrulamıyorum. Doğrulayamam da. O kadar zamanım yok. Zaten sistemi bu yüzden bu kadar çok katmanlı kurdum. Detayı yakalaması gereken şey ben değilim. Süreç. Benim yaptığım şey kontrol amaçlı bakmak. Kaynakları açıyorum ve tek bir soruya cevap arıyorum. Videodaki bilgiler bu kaynaklarla tutarlı mı? Ekranda açık olan sekmeler şunlar. 1887 tarihli sözleşmenin özgün Fransızca metni. Aynı yıl sanatçıların kuleye karşı yaptığı protesto metninin özgün hali. Kulenin resmi sitesinin bilim sayfası. Fransız ordusunun muhabere müzesinin sayfası. Radyo tarih müzesi ve dolandırıcılık hikayesi için bir akademi sayfası. Bunlar blog değil. Çoğu birincil kaynak ya da kurumun kendi arşivi. Hepsi Fransızca. Tarayıcının çeviri özelliğiyle okunabilir. Ama asıl cümle orijinal dilinde görülüyor. Şunu net söyleyeyim. Bu adım sıkıcı ve uzun. Yaklaşık 20 dakika alıyor. Ama yapay zekanın uydurma eğilimini kıran tek şey bu. Bu kadar denetim fazla mı? Belki. Ama alternatifi izleyicisine yanlış bilgi veren bir video olurdu. Bir kere olur, 2 kere olur. Üçüncüsünde kimse size güvenmez ve kimse sizi izlemez. Özetleyelim. Fikir bir gövdeden geliyor. Havuza düşüyor, motordan geçiyor. Geçen konu için araştırma promptu üretiliyor. Rapor geliyor ki bu kaynak değil, sadece ham girdi. Denetleniyor, çürükler atılıyor ve gerekirse kanca değiştiriliyor. Senaryo bağımsız bir araçla taranıyor ve o tarama da yine sorgulanıyor. Ve en sonunda kaynaklar tek tek insan gözüyle açılıp kontrol ediliyor. Bu yapı belgesele veya hikayeye özel değil. Araştırma gerektiren her işte aynı iskelet kullanılabilir. Bu adımların çoğunu bugün ben yapıyorum. Yarın belki de bir ajan benden çok daha iyisini yapacak. Değişmeyecek olan hangi kutunun ne işe yaradığı. Bu işleri ajana yaptırdığımız zaman onu o kutuya koyarsanız akış aynı kalır. Sıradaki videoda hangi konuyu görmek istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.